Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz çok kolay, kısa sürede yapabileceğiniz hırka yapılışını paylaşacağım. Dediğim gibi yapılışı gayet kolay. Ben 2 günde tamamladım. Burada motif yapılışıyla başlangıcımızı yapacağız. Daha sonrasında beraber birleştireceğiz. 18 tane motiften oluşuyor. Videonun başlangıcında motif yapılışından önce sizlere santim ölçüsünü de paylaşıyorum. Burada beden büyütmesi yapmak isterseniz motifinizi büyütmelisiniz. Çünkü araya farklı motifler ilave ettiğinizde, örneğin arkada 4 tane motifimiz var. Buraya siz bir tane daha motif ilave ettiğinizde 3 tane olacak. Ona göre önde de bir arttırma yapmanız gerekecek. 3 tane motife göre nasıl ayarlama yapabilirsiniz önde? Aklınız karışabilir. O yüzden benim ipim bir tık ince, koton iplik kullandım. Daha kalın bir ip kullandığınızda zaten motifiniz ister istemez büyüyecektir. O yüzden santime göre ayarlama yapabilirsiniz. Dediğim gibi, ya da burada ben 9 sıra gidiyorsam siz 10, 12, 13 sıra giderseniz kare motifi büyüttüğünüzde beden büyütmesinde zorlanmayacaksınızdır. Bu noktada bunları söylemekte fayda var. Çünkü farklı motif ilave ettiğiniz arada motif sayısını arttırma yaptığınızda yerleştirme konusunda sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Kollar bir tık kısa oldu. Kolda da 2 tane önde, 2 tane arkada, 4 tane motif var. O yüzden ucuna bu şekilde devam ettim. Buradaki kol ayarlamasını burada devam ederek uzatabilir ya da kısaltma yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde bedende de uzatma yapmak istediğim için araya 5 sıra kadar ilave ettim. Burada kısa seviyorsanız kısa ya da daha uzun yapabilirsiniz. Ama şu şekilde de daha da uzatmak isterseniz alta motif ilavesi yapabilirsiniz. Boyutunda büyütme yapabilirsiniz. Örneğin 3 tane motif alt alta yapıp yine ucuna bu şekilde giderek de tamamlama yapabilirsiniz. Gayet güzel olacaktır. Önde düğmeleme yapmadım. Açık kalmasın, açık kullanmak istemediğimizde kapatabilmek adına bu şekilde ipler yaptım. Bunu da videonun içerisinde bahsediyorum. Dilerseniz ön kısmını boşta bırakabilirsiniz. Tamamıyla tercih meselesi. Yaka oyuntusu yok. Sadece şurada yakayı birleştirme işlemi esnasında boşluk bıraktım. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 tane boşluk bıraktığımızda, model boşluk bıraktığımızda yaka oyuntusu oluşturmuş olduk. Bakın bu şekilde. Bence gayet güzel ve pratik olmuş oldu. Yapılışına geçmeden önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilir. Orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Şimdi ben motiflerimi tamamladım, geldim. Bir tanesinin başlangıcını sizlerle beraber yapacağız. Devamında ise aynı şekilde devam ediyor istediğimiz boyuta ulaşana kadar. Bir tane motifim kaç sıradan oluşuyor? 2, 4, 6, 8, 10 sıradan oluşuyor. 10. sıramız bizim birleştirme sıramız. O yüzden 9 sıra halinde 18 tane motif yapıyoruz. Bu noktayı tekrardan söylemek istiyorum. Toplamda 10 sıradan oluşuyor bir tane motifimiz. Burada 10. sıramızda örme işlemi esnasında birleştirme yapacağımız için önceden motifleri hazırlayabilmek adına sadece 9 sıra boyunca giderek tamamlıyoruz. 10. sırayı da üzerine giderek birleştirme işlemi yapıyoruz. Şimdi burada sizlerle ölçümü de paylaşmak istiyorum. Bir tane motifin ölçüsünü. 19 santim. 19 santim kare motifimizi yapıyoruz. Burada ben kaç renk geçişi yaptım? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane renkten oluşuyor. Bunlardan bir tanesi ana rengi olarak tercih ettim. Lacivert rengimiz ana renk olarak kullandım. Bunu başlangıçta ve 3. sıramda ilave ettim. Buradaki renk kombini size kalmış. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz. Rengarenk de çalışabilirsiniz ya da tek renk halinde de yapılabilir. Gayet güzel olacaktır. Farklı tarzda bir hırka yapmış olacaksınız tek renk yaptığınızda da. Şimdi beraber motif yapılışına geçelim. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. 1, 2 kez döndürdüm. Tığ yardımıyla içerisinden çektim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine dönüyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim var. 2 seferde çekerek ikili trabzan yaptım.
Tığımızı ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine döndüm. 1 2 seferde çekerek ikili trabzan yaptım. 3 zinciri de bir tane trabzan kabul ettiğimiz için 3 tane yan yana trabzan yapmış olduk. Bir tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan. Bir tane zincir çektim. Halkanın içerisine döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan. Bir tane zincir çektim. Halkanın içerisine dönüyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bizim burada 4 tane boşluğa ihtiyacımız var. Bir tane zincir çekmiş olduğumuz nokta bizim boşluğumuz. 1 2 3. Bir de sonda yapacağımız için 4 tane boşluğa ulaşıyoruz. Hemen bir tane zincir çektim, bıraktım. Bakın burada halka için yapmış olduğumuz ipimiz boşlukta duruyor. Onu çekiyoruz. Çekebildiğimiz kadar kapatıyoruz. Daha sonrasında ben ortada genişleme olmasın istediğim için şöyle arkada herhangi bir noktadan tığımı geçirebildim. Geçiriyorum. İpimi içerisinden çektim. Ve buraya düğümleme yapıyorum. Dediğim gibi genişleme yapmasın diye. Bıraktım. İlmeğimi, tığımı aldım. Birinci trabzanın tepesinden şöyle tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. İlmeğimi içerisinden geçirip ilmek kaydırma yaptım. Birinci sıramızı tamamladık. Her sırada farklı renk geçişi yapacağımız için bunu nasıl yapıyorum? Burada bir tane zincir çektim. İpimi bir tık uzun bırakıp kesiyorum. Buradan şöyle ipimi arkaya çektim. Yandaki trabzanın tepesinden bakın şöyle çekiyorum. Ya burada birkaç kez yürütme yapıyorum. Boşluk noktama kadar. Bakın şu an boşluk noktamıza kadar geldi. Bu ipi direkt çektiğimizde arada biraz böyle kendini gösterdiği için çok hoş bir görüntü olmuyor. O yüzden bu şekilde yürütme yapıyorum. Daha sonrasında yine ipimi elime aldım. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Tığımı ipimi bir kez aldım. Buradaki boşluktan tığımı geçirdim. Ve bir tane ikili trabzan yaparak başlangıcımı yaptım. Bakın ipimi tutuyorum. Aynı boşluğa döndüm. 2 3 tane ikili trabzan. Bir tane zincir. Aynı boşluğa döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan yaparak köşemizi oluşturduk. 4 tane köşe yapacağız bu şekilde ve sadece köşe boşluğu için bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bakın ipimi bu şekilde direkt buraya aldığımda üstte kendini gösteriyor. O yüzden şu şekilde arada yürütme yapıyorum. Trabzanların arka dalından tığımı geçiriyorum ve yürütüyorum. Gidebildiği yere kadar. Boşluğa gelince bırakıyorum. Şimdi arada hiç zincir çekmeden tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Boşluk noktama geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan. Bir tane zincir, aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi burada İpimizi yeteri kadar yürütmüş oluyoruz. Fazlalığı da keserek yok edebilirsiniz. Bakın arkadan görüntüsü de bu şekilde oluyor. Daha sonra hiç zincir çekmeden tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan. Bir tane zincir, aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan yaparak köşeyi oluşturdum. Bu bizim 3. köşemiz. Devam ettim. Arada hiç zincir çekmeden tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan.
Bir tane zincir, aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan. Şimdi burada birinci trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. İlmeğimi içerisinden geçirip ilmek kaydırma. Bir tane zincir çektim ve ipimi kestim. Ve burada hemen şöyle birkaç kez yürütme yaparak boşluk noktama kadar geldim. Aynı şekilde buradaki ipinizi de bir üst sıraya geldiğinizde burada örme işlemi yaparak gizleyebilir ve kesme işlemi yapabilirsiniz. Şimdi diğer renkli ipimizi elimize aldık. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Boşluktan tığımı geçiriyorum ve bir tane ikili trabzan yaptım. Aynı boşluğa döndüm. 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir tane zincir, aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada zincir çekmeden tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Şimdi şunu hemen ipimi tekrardan şöyle 2 tane trabzanın tepesinde ilerleteyim. Tuttum parmağımla. Tığ üzerine ipimi bir kez aldım. Boşluktan tığımı geçiriyorum. 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geliyorum. Burası bizim köşe boşluğumuz. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir, aynı boşluğa dönüyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaparak köşeyi oluşturdum. Şimdi arada baktığımızda bir yan sırada bir tane boşluğumuz oluşmuştu. Buradaki boşluğumuza arada hiç zincir çekmeden 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3. Daha sonra köşe boşluğuma geliyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Köşeye geldiğimizde ise yine köşeyi yapıyoruz. Bu hep aynı şekilde devam edecek. 2 3 tane ikili trabzan, bir tane zincir, aynı boşluğa dönüyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan. Devamında buradaki boşluğa geleceğim. 3 tane ikili trabzan, köşeye geleceğim. Köşeyi yapıyoruz. Bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi buradaki ilk boşluğumdan, ilk trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. Bir kez ilmek kaydırmamı yaptım ve bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Daha sonrasında buradaki ipimi arkaya çektim. Ve birkaç kez şöyle yürütme yapıyorum boşluk noktama kadar. Şimdi diğer renkteki ipimi elime aldım ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım elimde. Boşluktan tığımı geçiriyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaparak başlangıcımı yaptım. Köşe noktasında başlangıç yaptığımız için bir tane zincir, aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yine buradaki ipimi. Şimdi baktığımızda bu sıramızda 2 tane boşluğumuz var. Birinci boşluktan tığımı geçiriyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan ve köşe boşluğuma geldiğimde 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir tane zincir, aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2
3 tane ikili trabzan yaparak bir kenarımızı tamamlamış olduk. Devamında 2 tane boşluğuma 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeye gelince aynı şekilde köşemizi yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Burada ilk trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İlmek kaydırma yaptım ve bir tane zincir çekerek ipimizi kesiyoruz. Ve bu şekilde beraber 4. sıramızı tamamlamış olduk. 5. sıramız için yine aynı şekilde köşeden başlangıç yapıyorum. Baktığımızda bu sıramızda 1, 2, 3 tane boşluğumuz var. 3 tane boşluğumuza 3'er tane ikili trabzan yapıyoruz. Yine köşeye gelince köşeyi oluşturuyoruz. Bir sıraya geldiğimizde buradaki boşluğumuz 4 tane oluyor. 4 tane üçerli ikili trabzan yapıp köşeye gelip köşeyi devam ettiriyoruz. Bakın hep köşe noktamızda aynı işlemi yapıyoruz. Aradaki boşluklar ise her sırada bir tane artıyor. Bunu dikkat ederek ilerleyelim lütfen. Sizlerle hem santim ölçümü hem de sıra sayımı paylaşmıştım. İstediğiniz boyuta ulaşana kadar bu şekilde devam ettirip geliyoruz. Motiflerimizi tamamlayıp geldik. Burada beraber birleştirme işlemine geçelim istiyorum. Ben kolun birleştirmesini yaptım. Şu şekilde bakın 1, 2, 4 tane. Motifimiz kol kısmında. Burada kol için bir tane daha motif ilave ettiğimizde yani 3 tane motif koyduğumuzda çok uzun oluyor. O yüzden 2 tane motifin ucuna kısa geleceği için bu şekilde trabzanlar yaparak devam ettim. Burada kaç sıra boyunca gittim? 1, 2, 3, 4, 5 sıra boyunca giderek tamamladım. Burada istediğiniz uzunluğa ulaşana kadar dönerek devam edebilirsiniz. Şu şekilde kolunuza artık birleştirme işlemi yaptıktan sonra tutarak deneme yapabilirsiniz. Şu an bu ütülenmemiş hali. Diğer kolun yine aynı şekilde birleştirmesini yaptım. Ucundaki başlangıcını beraber yapalım istiyorum. Hatta burada bakın kolla beraber gövde birleştirmesini de yaptım ayarlayabilmek adına. Şimdi biz sırt parçamıza 4 tane motif kullanacağız. Şöyle sizlere öncelikle şablon halinde göstermek istiyorum. Bakın şöyle 4 tane parça sırt için. Ön parçalarımızda ise 1, 2 tane de burada. Bu şekilde. Yaka açıklığı için şurada biraz boşluk bırakacağız. Daha sonra en son etrafını dönerek trabzanlar yaparak birleştirme işlemi yapacağız ve hırkamızı tamamlamış olacağız. Şimdi burada sizlere az önce de söylediğim gibi kolun birleştirmesini tamamladım. 2 tane kolda bakın dümdüz bir şekilde buradan birleştirme yaptım. Bir tane motif. Yine aynı şekilde arkadan da eşit gelen motifini birebir birleştirmesini yapacağız. Ben bu tarafı yaptım. Şu an benim sağ tarafımda. Sol tarafın birleştirmesi ve kolun sabitlemesi şurada beraber yapacağız. Öncelikle sırt birleştirmesiyle başlayalım istiyorum. Şimdi burada bir tane motifimde 10 sıra boyunca gittim. Tamamladım. Çünkü diğer motifleri birleştirme işlemi yaparak tamamlayacağız. 10 sıra gittim. Diğer motiflerim 9 sıra. 10. sırasını başlayıp birleştirelim. Bir tane yandan birleştirme göstermek istiyorum sizlere. Devamında ise iki kenar birleştirmeyi nasıl yaptığımızı göstermek istiyorum. Şimdi şu 2 tane motifimi aldım. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. Ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Hemen buradaki köşedeki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi 2 seferle çekerek ikili trabzanımı yaptım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 2 ve 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir çekip bıraktım. Şimdi burada hangi kenardan birleştirme yapmak istiyorsanız bu alt kenar da olabilir, yan olabilir, diğer yan da olabilir. Hep aynı şekilde ilerliyor mantık. Şöyle ilk boşluktan, köşe boşluğundan, köşeden başlangıç yaptığım için köşe boşluğundan tığımı geçirdim. Bırakmış olduğum ilmeği içerisinden çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. Bir tane ikili trabzan. Devam ettim. 2 3 tane ikili trabzan yaparak birleştirmemi yaptım. İlmeğimi bıraktım. Arada hiç zincir çekmiyorduk. Buradaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi içerisinden çektim.
Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Ve buradaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan. İlmeğimi bıraktım. Buradaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Bırakmış olduğum ilmeği içerisinden çektim. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 ilmeğimi bıraktım. Yandaki boşluktayım. Bırakmış olduğum ilmeği içerisinden çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Boşluğa döndüm. 1 2 3 ilmeğimi bıraktım. Boşluktan tığımı geçirdim. İçerisinden çektim. Tığımın üzerine ipimi bir kez alıyorum ve geriye boşluğa döndüm. 1 2 3 ilmeğimi bıraktım. Boşluktan tığımı geçiriyorum. İçerisinden çektim. 1 2 3 ve köşe boşluğuma geldiğimde 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir ve ilmeğimi bıraktım. Köşede arada bir tane zincir çektiğim için bir zincir çekip ilmeğimi bıraktım. Buradaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İçerisinden ipimi çektim ve geriye köşe boşluğuma dönüp 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Hemen şöyle düzeltip sizlere göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde birleştirmesini yaptık bir tane motifimizi. Şimdi sıra sonuna kadar modelime aynı şekilde devam edip geliyorum. Şimdi yandaki parçamı tamamladım. Geldim motifimin birleştirmesini yaptım. Sıra geldi bir alttakini birleştirmeyi yapmaya. Hemen bu şekilde koyuyorum. Burada da tek kenar birleştirme yapacağım için buradaki köşeden bir başlangıç yapıp devamında aynı buradaki gibi birleştirmesini yapıp gelelim. Burada ise iki tane kenar, yani bir buradaki kenarımız bir de buradaki kenar yapacağımız için geçişi gösterebilmek adına buradaki motifimizi beraber birleştirelim istiyorum. O yüzden bunu hemen birleştirme işlemi yapıp geliyorum. Şimdi sıra geldi buradaki motifimizi birleştirmeye. Hemen ipimi elime aldım ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım ve buradaki köşe boşluğumdan tığımı geçiriyorum. 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çekip bıraktım. Hemen buradaki köşeden birleştirmeye başlayalım. Köşeden tığımı geçirdim. İlmeğimi içerisinden çekiyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Aynı köşe boşluğumun içerisine dönüyorum. 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. İlmeğimi bıraktım. Boşluktan tığımı geçiriyorum. İçerisinden ipimi çektim. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 ve 3
İlmeğimi bıraktım. Buradaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Buradaki boşluğa geldim. 1 2 3 ilmeğimi bıraktım. Boşluktan tığımı geçirdim. İçerisinden çekiyorum ve geriye boşluğa dönüyorum. 3 tane ikili trabzan. Şimdi bu şekilde köşeye kadar devam edelim. Köşe boşluğumun olduğu noktaya kadar geldim. 3 tane trabzanımı yaptım. Köşede zincir çekiyorduk. Bir tane zincir çekip bıraktım. Şimdi buradaki motifimin köşe boşluğundan tığımı geçiriyorum. İçerisinden ipimi çektim. Benim diğer motife geçiş yapmam gerekiyor. O yüzden bir tane zincir çekip ilmeğimi bıraktım. Buradaki motifimin köşe boşluğundan tığımı geçiriyorum. İçerisinden ipimi çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım ve geriye köşeye dönerek 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bakın köşedeki geçişimizde boşluk olmasın istiyorsanız bu şekilde yapmalıyız. Burayı tekrardan şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bir kez göstereceğim. Aklınız takılmasın. Köşe boşluğumuza kadar geldiğimizde 3 tane ikili trabzan yaptık. Bir tane zincir çekip ilmeğimi bıraktım. Daha sonrasında buradaki birleştirmekte olduğum motifimin köşe boşluğundan tığımı geçiriyorum. İlmeğimi içerisinden çektim. Normalde ne yapıyorduk? Tığımızın üzerine ipimizi bir kez alıp buradaki boşluğumuza dönüyorduk. Ama biz 2 tane kenar birleştireceğimiz için buradaki motifime geçişimi nasıl yapıyorum? Üzerine bir tane zincir çektim. İlmeğimi bıraktım. Buradaki motifimin köşe boşluğundan tığımı geçiriyorum. İpimi içerisinden çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım ve geriye köşeye dönüşümü sağladım. 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. İlmeğimi bıraktım. Buradaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi içerisinden çekip geriye boşluğa döndüm. 1 2 3 ilmeğimi bıraktım. Boşluktan tığımı geçiriyorum. İçerisinden ipimi çektim. 1 2 3 ilmeğimi bıraktım. Boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi içerisinden çektim. Ve geriye döndüm. 1 2 3 bu şekilde köşeye kadar birleştirmeye devam edelim. Şimdi buradaki köşe boşluğuma kadar geldim. Bir tane zincirimi çekip ilmeğimi bıraktım ve içerisinden çekiyorum. Geriye köşe boşluğuma döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaparak dönüşümü sağladım. Şimdi şöyle sizlere göstermek istiyorum. Gayet güzel bir şekilde birleştirmemizi tamamlamış olduk. Şimdi sıra sonuna kadar motifime aynı şekilde devam ediyorum. Sıra geldi ön parçalarımızı birleştirmeye. Yine aynı şekilde birleştirme yapacağız. Öncelikle bu omuz kısmı için ne kadar boşluk bırakıyoruz onu söylemek istiyorum. Şurada küçük bir yaka boşluğu bırakarak birleştirme işlemi yapacağız. Köşeden itibaren saydığımda bakın 1 köşe boşluğumu da sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. boşluğuma ilmek belirleyici taktım. Köşeden itibaren saydığımda 1 2 3 4 5 6. boşluğuma ilmek belirleyicimi taktım. Şimdi buradaki bakın buradaki sağ tarafta, buradaki parçamda ise sol tarafta olacağı için buradan bir başlangıç yaparak birleştirme yapıyorum ve devamında aynı şekilde motifime devam ediyorum. Şimdi ben sizlere başlangıçta bahsetmiştim. Kol parçalarımı birleştirmesini yapmıştım. Tekrardan şöyle elime alıyorum. Çünkü buradaki parçamı birleştirirken kolun birleştirmesi de yapmamız gerekiyor. Ama siz henüz kolu birleştirmediğiniz için buradan bir başlangıç yapıp birleştirme işleminizi yapıp motifinizi tamamlayabilirsiniz. Ama ben birleştirme işlemini yaptığım için
Bu noktaya kadar geliyorum. Burada kolun birleştirmesini yapıyorum. Daha sonra alttaki parçamın birleştirmesini yaparak tamamlayacağım. Yani burada 1, 2, 3 tane köşe birleştirmesi yaparak ilerleyeceğim. Umarım bu noktayı anlatabilmişimdir. Şimdi ipimin ortasına tığımı yerleştirdim ve bir tane zincir çekerek başladım. Buradaki 6. boşluğumdan tığımı geçiriyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaparak başlangıcımı yaptım. Şimdi diğer parçamıza da aynı şekilde sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. boşluğumuz burası. Şimdi buraya 3 tane trabzan yaptığım için 6. boşluğuma hemen 5. boşluğumdan birleştirmeye başlayacağım. İlmeğimi bıraktım. Boşluktan tığımı geçirdim. İçerisinden çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Geriye dönüyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan. İlmeğimi bıraktım. Buradaki boşluğa geldim. Geriye döndüm. 1, 2, 3 tane ikili trabzan. İlmeğimi bıraktım. Buradaki boşluğuma geldim. 1, 2, 3 tane ikili trabzan. İlmeğimi bıraktım. Buradaki boşluğuma geldim. 1, 2, 3 tane ikili trabzan. İlmeğimi bıraktım. Buradaki boşluğuma geldim ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın köşe boşluğundan ipimi çektim. Yine köşe boşluğundayım. Her zaman köşelerin eşit bir şekilde gelmesi gerekiyor. Bir tane zincir çekip bıraktım. Şimdi sizlere şöyle göstermek istiyorum buradaki açıklığı. Bence yeterli bir açıklık oldu. Dilerseniz daha fazla da ya da daha az da yapabilirsiniz. Ama üzerine bir tane bir sıra boyunca 2 trabzan gideceğimizi unutmayalım. Şimdi burada dediğim gibi siz henüz kolu yapmadığınız için bence kolu buradaki motifinizle birleştirme yaparsanız en son daha doğru sonuç elde edebilirsiniz. Şimdi şöyle kolu ilave ettim. Buradaki köşe boşluğumdan tığımı geçirdim. Tabii bu arkadaki motifime de birleştirme yapmam gerekiyor. Aynı şekilde geriye döndüm. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. İlmeğimi bıraktım. Boşluktan tığımı geçiriyorum. İçerisinden çektim. 1, 2, 3 tane ikili trabzan. İlmeğimi bıraktım. Boşluktan tığımı geçiriyorum. Ve 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Aynı mantık ile birleştirmeye buradaki köşe noktamıza kadar devam edelim. Köşeye kadar birleştirmeyi tamamladım. Daha sonrasında modelimize aynı şekilde 1-2 kenar boyunca devam edip geliyoruz. Şimdi buradan itibaren bakın buradaki kenarı tamamladım ve buradaki kenar köşeye kadar geldim sizlere bahsettiğim gibi. Burada başlangıcımızı ne yapmıştık? Buradaki boşluktan başladığımız için. Şimdi buradaki boşluğa kadar devam ediyorum. Modelime aynı şekilde hemen yandaki boşluğa geldim. 1, 2, 3 tane ikili trabzan. Yandaki boşluğa geldim. 1, 2 ve 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi burada şu ipimi arkaya aldım. İlk ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. Bir tane ilmek kaydırma ve bir tane zincir çekerek sıramı tamamlıyorum. Sizlere şunu söylemek istiyorum. Bu noktada 6. boşluğumuza ilmek belirleyici takmıştık ve 5 kez modelimizi yapmıştık. Daha sonrasında kolu ilave yaptıktan sonra bir deneme yaptım. Şu şekilde siz de üzerinize deneme yaparak da burada kendiniz ayarlayabilirsiniz. Omuz boşluğunuz ne kadar olsun istiyorsanız. Çok fazla açıklık vardı. Burada omuz için çok fazla açıklık olduğunda omuzdan kayma yapıyor hırka. O yüzden biraz daha kapalı olması için bakın kaç kez yapmışım. 2, 4 köşeyle 5 model.
2, 4, 5 modelim var. Hatta başlangıcımla beraber 6 tane modelim var. Buradaki açıklığı bu şekilde ayarlama yaptım. Şurada ise şöyle baktığımda 3 tane modelim var sadece. Dediğim gibi deneme yaparak kendinize göre ayarlama yapabilirsiniz. Şimdi sıra geldi alttaki motifimizi birleştirmeye. Nasıl birleştirme yapıyoruz? Burada 2 tane kenarımız var. Bir tane bakın üstteki motifim, ön parçamdaki motifimin birinci kenarı. Ve arkada sırt parçamız olduğu için bir tane de buradaki kenarı birleştirmesini yapıyoruz. Şu şekilde koyduğunuzda nasıl birleştirme yapacağınızı az çok anlayabilirsiniz. Bakın buradaki üstten, köşeden diğer alta kadar devam edip birleştirmesini tamamlayacağım. Burada diğer parçamı da aynı şekilde bakın. Kolun birleştirmesini ve gövde birleştirmesini yaparak tamamlayıp geliyorum. Şimdi sizlere bahsettiğim gibi tüm birleştirme işlemimi tamamladım, geldim. Bu noktada mutlaka bir ütüleme yaparak deneme yapın. Kol kısa geliyorsa üzerine ilave yaptığımı söylemiştim. Şimdi onun başlangıcını beraber yapıyoruz. Ama sizin için yeterli ölçüdeyse bu şekilde de bırakıp devam edebilirsiniz. Şimdi ipimin ortasına tığımı yerleştirdim. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Herhangi bir köşeden başlangıç yapılabilir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Burada 2 tane köşenin birleştirme noktası olduğu için bir tane, bakın şu diğer köşeden başlayalım. Tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan. Yandaki köşeye geldim. 1, 2 tane ikili trabzan yaparak yan yana 3 tane trabzan yapmış oldum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geliyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Yandaki boşluğa geldim. 1, 2, 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde köşeye kadar devam edelim. Köşeye kadar geldiğimizde buradaki birinci köşe boşluğuma bir tane ikili trabzan. İkinci köşe boşluğuma ise 1, 2 tane ikili trabzan yaparak yan yana 3 tane ikili trabzan yapmış olduk. Devamında yine her boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum başlangıç noktama kadar. Başlangıç noktama kadar geldim. Buradaki birinci trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirip ilmek kaydırma devam ettim. Yandaki trabzanın tepesi 2, yandaki trabzanın tepesi 3, bir de boşluğa geliyoruz. 4 tane ilmek kaydırma yaptım. Boşlukta 2, 3 tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğa dönüyorum. 1, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 3 tane trabzan yaparak başlangıcımızı yaptık. Devamında her boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak başlangıç noktama kadar devam ediyorum. Başlangıç noktama kadar geldim. Buradaki birinci trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İlmek kaydırma yaparak sıramı birleştirdim. Yandaki boşluğa geldim. İlmek kaydırma. Yandaki boşluğa geldim. İlmek kaydırma yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine dönüyorum. 1, 2 tane ikili trabzan yaparak 3. sıramın başlangıcını yaptım. Devamında her boşluğa 3 tane trabzan yapıyoruz. Başlangıç noktamıza kadar. Bir üst sıranın başlangıcını yine aynı şekilde yapıyoruz. Toplamda 5 sıra boyunca devam edip geliyorum. 5. sıramın son boşluğuna 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra 1. trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çekiyorum. Bir tane zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Artık tamamladık. Burada 5 sıra yeterli gelmezse aynı şekilde uzatma yapabilirsiniz. Şimdi ceketin alt kısmına ben birkaç sıra gitmeyi düşünüyorum. Boyunu uzatabilmek adına. Hemen ipimi elime aldım. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Ve buradaki köşeden başlangıç yapalım. 1, 2, 3 tane trabzan yapıyorum. Ve buradan diğer köşeye kadar, şimdi buradan başlangıç yaptık. Dönerek buradaki köşeye kadar her boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak devam edelim. Şimdi buradaki köşeye kadar geldim. Dönüşümüzü yapıyoruz. 1, 2,
3 tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Birinci boşluğa dönüyorum ve 1 2 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle ön tarafından göstermek istiyorum sizlere. Devamında her boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak buradaki son boşluğumuza kadar devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda burada dönüş yapmıyoruz. Tığımızın üzerine ipimizi bir kez aldık ve sondaki trabzanın tepesine gelip bir tane ikili trabzan yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi örgümün diğer tarafına döndüm. 3. sıra için 1 2 3 tane zincir. Hemen dibindeki boşluğa döndüm. 1 2 zincirle beraber 3 tane trabzan yaparak başlangıcımı yaptım. Devamında sıra sonuna kadar her boşluğa 3 tane trabzan yapmaya devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonundaki son boşluğumdan tığımı geçiriyorum. 1 2 ve 3 tane ikili trabzan yaparak 3. sıramızı tamamlamış olduk. 4. sıram için örgümün diğer tarafına döndüm. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. İlk boşluğa geliyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Devamında sıra sonuna kadar her boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda tığımızı ipimi bir kez aldım ve birinci trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu benim için yeterli bir uzunlukta. Dilerseniz daha da uzun uzatabilirsiniz. Şimdi örgümün diğer tarafına döndüm. Tüm etrafını, bakın sadece bu ceket ucunda, gövde ucunda yapmıştık. Şimdi tüm ceketin etrafını dönerek ikili trabzanlar yapacağız. Bunu nasıl yapıyoruz? 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Dibindeki boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Devamında 3 tane ikili trabzanın tepesindeyiz. Birincinin tepesine geldim. Bir tane. Yandaki trabzanın tepesine geldim. Bir tane ikili trabzan. Yandaki ikili trabzanın tepesine geldim. Bir tane ikili trabzan. Bakın bu şekilde boşluğa herhangi bir trabzan yapmıyoruz. Sadece ikili trabzanların tepesine ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Örgümüzün ön kısmında olursak daha güzel gözükür. Tersinde çünkü ters görüntü elde edeceğimiz için görüntü olarak çok güzel olmuyor. O yüzden buradan başlangıç yaptım. Devamında sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonundaki son boşluğuma da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi buradan yan parçamıza doğru geçiş yapacağız. İpimizi hiç kesmeden. O yüzden aynı boşluğun içerisine döndüm. 2 3 tane ikili trabzan yaparak dönüşümü sağladım. Yanda yatay ikili trabzanın içerisinden tığımızı geçirdik. 1 2 3 tane ikili trabzan. Yandaki yatay trabzanın içerisine geldim. 1 2 yandaki yatay trabzanın içerisindeyim. 1 2 3 yandaki trabzanın içerisine geldim. Burada trabzan değil, bakın. Şuradaki köşe boşluğu var. Bir tane trabzan yaptım. Devam ettim yandaki trabzanın tepesine ve yandaki trabzanın tepesine şeklinde devam ediyorum. Her trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan, ta ki buradaki köşeye kadar. Size bahsettiğim gibi yaka kısmındaki köşe noktama kadar geldim. Köşe boşluğuma geldiğimde 1 2 ve 3 tane ikili trabzan yaparak dönüşümü sağlıyorum. Ve yandaki trabzanın tepesine geldim. Bir tane trabzan. Buradaki noktaya kadar, bakın şu sırta dönüşteki ayrım noktasına kadar her trabzanın tepesine bir tane trabzan yapıyorum. Burada son trabzanın tepesine bir tane trabzan yaptıktan sonra direkt sırttaki boşluğun içerisinden tığımı geçiriyorum ve bir tane ikili trabzan yaparak geçişimi sağladım. Devamında her trabzanın tepesine bir tane trabzan yaparak devam ediyorum. Buradaki köşe boşluğuma hemen bir tane ikili trabzanımı yaptım.
Devamında ön tarafa doğru geçiş yapıyorum. Trabzan tepesine atladım ve bir tane trabzan. Yandaki trabzanın tepesine geldim. Bir tane trabzan yaparak devam ediyorum. Buradaki köşe boşluğuma geldiğimde dönüş sağlayabilmek için 1, 2 ve 3 tane ikili trabzan yaparak geçişimi sağladım. Şimdi diğer kenar kısmında şöyle düzelteyim. Ön kenar parçasında yapmış olduğum işlemin aynısını yapıyorum. Her trabzan tepesine bir tane trabzan. Sıra sonuna kadar geldim. Burası bizim başlangıç noktamız. Hatırlarsanız başlangıçta bir tane trabzan yapmıştım. Aynı boşluğa döndüm. 2 tane ikili trabzan yapıyorum ve zincirin tepesinden tığımı geçirdim. Şöyle olmadı. Zincirin tepesinden tığımı geçiriyorum. İlmek kaydırma yaparak birleştirmemi yaptım. Ve bir tane zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Çünkü artık tamamladık. Hemen şöyle düzeltip sizlere göstermek istiyorum. Bakın. Bu şekilde. Yakası da. Şimdi sıra geldi. Buraya bağlamak için ip ilave etmeye. Bunu nasıl yapıyoruz? İstediğiniz her noktada yapabilirsiniz. 1, 2 ya da 3 kez kullanabilirsiniz. Ben daha önceki hırkada 3 kez yapmıştım. Bu sefer 2 tane, bir tane buraya, bir tane şu motif birleştirme noktasına yapmak istiyorum. Şimdi burada bir tane zincir çekerek başladım. Tam üstteki nokta orta kısımdan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip bir tane zincir çektim. Ve burada zincir çekmeye devam ediyoruz. İstediğiniz boyuta ulaşana kadar. 58 tane zincir çektim. Daha sonrasında hemen yandaki zincirden tığımı geçiriyorum. İpimi içerisinden çektim. İlmeğimin içerisinden geçirip geçiremedim. İlmek kaydırma yaptım. Yandaki zincire geldim. İpimi çektim. İlmek kaydırma. Yandaki zincire geldim. İlmek kaydırma. Yandaki zincire geldim. İlmek kaydırma yaparak devam ediyorum. Bunu sıra sonuna kadar yaptıktan sonra karşı tarafa da aynı şekilde başlangıç yapıp tamamlayıp geliyoruz. Ve sizlere bahsetmiş olduğum gibi iplerimi tamamladım. Geldim. Bu şekilde hırkamızı da tamamlamış olduk. Gayet güzel, kullanışlı ve kısa sürede yapabileceğimiz bir hırka oldu. Ben renklerine de bayıldım. İplerimin linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Ne kadar kullandığımı da yazıyorum. Sadece lacivert rengim, diğer renklere göre farklı bir ip kullandım. Ama burada aynı ipten tercih edebilirsiniz ya da farklı bir markanın koton ipini de tercih edebilirsiniz. Ya da elinizde olan ipleri değerlendirerek de kolaylıkla hırkanızı oluşturabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.